Yeni bir videodan daha herkese merhaba. Ben Sefa Kandemir. Yeni Wuling Bingo. Wuling markasını mini otomobilleriyle bir hayli yakından tanıyoruz. Sayık markası bünyesindeki Wuling'in piyangodan çıkan modeli Bingo, ufak segment otomobillerinde iyi bir tasarımda olabileceğini bize gösterdi. Sade, basit ve işlemin öncelikli olduğu Bingo'da aile ölçekli elektrikli otomobil deneyimi nasıl yaşanır bunu da görmüş olacağız. Tabii yeni Bingo piyasa bu kadar çok hareketlenmişken bizi pişman edecek mi? Bunu da merak ediyorum. Haydi gelin tüm bu merakımızın cevabını en anlaşılır şekilde öğrenmeye başlayalım. Wuling'in adeta piyangodan çıkan modeli Bingo ilk kez 2023 yılında yollara çıktı. Yarı kompakt B sınıfında mücadele edecek olan Bingo 5 kapılı yakışıklı tasarımı sayesinde yoğun ilgi görüyor. Tamamen elektrikli olarak Çin'de geliştirilen yeni Wuling Bingo'ya önden baktığımızda insanın içine dokunan farlarla karşılaşıyoruz. X tasvirli gündüz ledleri ve led farlarının oldukça büyük olduğu ön tasarımda farlar etkileyici. Elektrikli otomobil olmasının da katkısının olduğu daha oval ve kapalı tasarımıyla ön taraf İngiliz otomobillerini andırıyor. Marka logosu da büyükçe durmuş. Tabii ön camının da geniş olması buradan dikkatimi çekti. Yani ön tarafta tasarımsal olarak anlatabilecek detayların bir hayli az olması hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Ben biraz daha Tesla'yı andırdığını da düşünüyorum. Bu da hem modele daha hızlı ısınmayı hem de rüzgar direnci neticesinde daha uzun menzil anlamında katkı sunacaktır. İngiliz otomobillerini andıran profiliyle Bingo başarılı bir çizgiye sahip. Wuling denildiğinde akıllara gelen o ufak, kutu gibi tasarımların aksine Bingo çok daha otomobil havasında. Benim aklıma gelen Chery EQ1'e göre bir kıyaslama yaparsak da hemen hemen aynı seviyede olduğunu söyleyebiliriz. Yanda şarj soketinin bulunduğu bir kapak bulunuyor. Tabi bu soketlerin her iki tarafta da olması ise büyük bir avantaj. Profil de tıpkı ön taraf gibi oval bir tasarıma sahip. Omuz çizgisi de belirsiz. Camların geniş, tavanın yüksek olması iç mekan ferahlığı konusunda benim oldukça hoşuma gitti. Jantlar dikkatinizi çekmiştir. Bu çiçek desenli plastik kapaklarla kaplanmış jantların büyüklükleri 185-60-15 inç boyutunda. Renk seçeneklerinde ise çift renk dahil olmak üzere 4 farklı dış renk beğeninize sunuluyor. Profildeki İngiliz taksi imajını arka tarafta iyiden iyiye hissediyoruz. Sahiden profildeki İngiliz taksi silüetinin arka tarafta iyiden iyiye kendini hissettirdiğini görüyoruz. Bunda stopların etkisi büyük. Stoplar farlarda olduğu gibi X tasvirini devam ettirmiş. Buna ek olarak arka cam sanki üstü açılabilen bir otomobil imajı vermiş. Bagaj kapağının üstündeki spoiler sayesinde spor ve estetik görünen arka tarafta tampon üstündeki krom detay da hoşuma gitti. Şöyle bir uzaktan baktığımızda yeni Bingo'nun arkasını beğenmemek elde değil. Ne diyelim? EQ1'e rakip geliyor diyebilir miyiz? Peki ya boyutlar? Yeni Wuling Bingo 3950 mm uzunluğunda, 1708 mm genişliğinde ve 1580 mm yüksekliğinde boyutlara sahip. Dinger uzunluğunda ise 2560 mm gibi iyi bir mesafe sunuluyor. Bu boyutlarla EQ1'e göre daha büyük olduğunu söylemekte fayda var. En heyecanlı kısımlardan iç mekanda Wuling iddiasını koruyor. İç mekan kesinlikle en önemli kısımlardan biri. Dış tasarım ne kadar iyi olursa olsun bir otomobilde en fazla vakit geçirecek kısımlardan olan iç mekan çok önemli bir yere sahip. Tabi bu detayları öğrenmeden hemen önce bizi abone olmadan takip eden sevgili izleyicilerimize kanalımıza abone olmalarını, videoyu beğenmelerini ve sevdikleriyle paylaşmalarını hatırlatmak istiyorum. Şimdiden çok teşekkürler. Yeni Wuling Bingo'nun kapılarından geçip iç mekana ulaştığımızda kapı içleri dikkatimi çekti. 4 cam elektrikli kontrolleri de burada bulunuyor. Koltuklar bir B sınıfına göre fazlasıyla iyi gözüküyor. Elektrik destekli koltukların baldır ve sırt destekleri de gayet yeterli. Ne var ki koltuk başlarının ayarsız olup standart olması benden eksiği aldı. Bu şık koltuklara oturduğunuzda ellerinizin arasında Wuling'in direksiyon simidini buluyoruz. Üzerinde ayar tuşlarının olduğu bu direksiyon sanki biraz daha çiğ gibi. En azından bana öyle bir izlenim verdi.
Bu direksiyon simidinin hemen arkasında ise tek parça halindeki bu ekran sanki kredi kartını dikine bırakmışsın gibi konsolun üstünde duruyor. 12.3 inç büyüklüğünde olan bu ekranların kalitesi ve çözünürlüğü çok başarılı. Göğsün yarısı sert, yarısı yumuşak malzemelerle kaplanmış. Burada kullanılan krom parçalarsa biraz tuhaf hissettirdi. Buraya böyle klima kontrol ünitesinde güzelce yerleştirmişler. Aslında iyi mi yoksa kötü mü olduğuna karar veremediğim diğer şey ise orta konsol oldu. Evet, gördüğünüz gibi ortada herhangi bir konsol yok, geniş bir alan var. Buna karşın vites seçim kumandası, elektronik el freni ve bardaklıklarsa iki koltuğun arasında bulunuyor. Onun dışında da bir şey bulabilene aşık olsun. Aydınlatma ışığının LED olması artıyı kaptı. Ambiyans aydınlatma ve panoramik cam tavan ise hak getire. Ama şunu da itiraf etmek gerekiyor ki sınıfının en karizmatik ve elegans tasarımına sahip olduğu bir gerçek. Kabine şöyle bir uzaktan baktığımızda bunu daha iyi anlıyoruz. Hadi gelin bir de arka koltuklara bakalım. Benim böyle bir otomobili alma amaçlarımın başında aile kullanımı ilk sırada gelir. Durum böyle olunca da arka koltuklardaki konfor seviyesi önemli bir kriter oluyor. Yeni Wuling Bingo'nun arka koltuklarına girer girmez 2 kişilik arka koltukları görüyoruz. 2 kişilik olunca daha rahat bir oturma alanının sunulduğu arka tarafta diz ve baş mesafesi de yeterli. Şaft tünelinin olmayışı arka tarafın hacmini daha da arttırmış. Buna karşın teknolojik eklentiler sunulmamış. Ortaya, ayıp olmasın diye bir tane koyulan bardaklık haricinde işlevsel özellik namına bir şey bulunmuyor. Yani iç mekana şöyle bir bakınca en az dış tasarımı kadar iyi ve yaşanılabilir olduğu net biçimde anlıyoruz. Peki ya bagaj hacmi? Yeni Wuling Bingo'nun arka koltukları normal konumundayken 310 litre hacim sunuluyor. Arka koltuklara yatırdığınızda ise bu hacim 790 litreye çıkıyor. Güvenlik ve sürücü yardımcı özellikleri bu tarz otomobiller için halen daha lüks. Yeni Wuling Bingo'da halen daha lüks olan güvenlik ve sürücü yardımcı özellikleri sunulamıyor. Buna karşı sürücü yardımcı özelliklerinin ilk sırasında geri görüş kamerası bulunuyor. Ufak gibi görünse de bu özellik de çok kritik. Bir diğer özellik ise hız sabitleyici oldu. Var olan hızı koruyan bu sistemle birlikte gaza basmanıza gerek kalmadan uzun yollarda rahat bir seyahat gerçekleştirebilirsiniz. Buna ek olarak güvenlik özellikleri arasında ön hava yastıkları, aktif güvenlik ekipmanlarında ise otomatik merkezi kilit sistemi ve herhangi bir kaza anında kilitleri tekrar açan sistem, aracın geri kaçmasını önleyen otomatik el freni, manuel klima kontrol ünitesi ve daha birçok aktif ve pasif güvenlik özelliği yeni Wuling Bingo'da sizi bekliyor. Detaylarını duyduğunuzda kafanızda bir şeylerin netleşeceği motor özellikleri Bingo'nun kaderini belirler. Yeni Wuling Bingo'da iki farklı hacim ve güçte elektrikli motor bulunuyor. Evet, belki de bu otomobilde şöyle güzel bir beygire sahip içten yanmalı motor bekleyebilirsiniz. Fakat günümüz trendi elektrikli motor Bingo'da da tek seçenek. İlk sıradaki motor seçeneği 17.3 kWh hacmindeki bataryayla desteklenen 41 beygir güç, 150 Nm tork üreten modeli oldu. Tamamen 5,5 saatte şarj olan bu motorun maksimum menzili 203 km. İkinci motor ise 31.9 kWh bataryaya sahip olan modeli oldu. 68 beygir güç, 150 Nm tork üretilen bu motorun şarj süresi 9,5 saate çıkarken menzilde 333 kilometreye çıkıyor. Uzun menziller süren bu yolculukta önlerde MacPherson bağımsız süspansiyon ile desteklenirken arkalarda torsiyon kullanılıyor. Frenlerde de önlerde havalandırmalı disk olurken arkalar kampana. Segmentine göre gayet iyi özellikler olduğu aşikar. Yeni Wuling Bingo'nun fiyatını duymaya hazır mısınız? Yeni Bingo çok rekabetçi bir fiyata $8.700'dan başlayan fiyatlarla alıcılarını bekliyor. Hoş, ülkemizde bu fiyata satılacağını hayal bile etmek zor, fakat insan yine de ümit etmekten kendini alamıyor. Yeni Wuling Bingo'ya dair bilmeniz gereken her şey bu şekildeydi. Ben Wuling'i gerçek anlamıyla beğendim.
Fakat evin tek aracı olmayı başarır mı? Bu beygir özellikleriyle biraz zor gibi. Peki siz yeni Bingo hakkında ne düşünüyorsunuz? Aklınıza takılan her şeyi ve Bingo hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmında birlikte tartışabiliriz. Ayrıca sonraki videolardan anında haberdar olabilmek için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve sevdiklerinize paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.